Hayat çok acımasızdır ve bazen kendinizi appendix gibi hissetmenize neden olur. Normalde önemli biri olmanıza rağmen hani insanlar bir işe yaramadığınızı düşünür durur ya. İşte appendix'in kaderi tam da böyle. Bazılarımız ona apandis der. Aslına bakarsanız günlük dilimizde hem appendix hem de apandis kullanılır. Muhtemelen bu yapının adını duymayan da yoktur. Peki vücudumuzda çok daha havalı isimleri olan yapılar varken neden bu yapının adını hemen herkes bilir? Çünkü apandisit dediğimiz ve birçok kişinin korkulu rüyası olan bir durum söz konusu. Normalde yaklaşık 5 ila 10 santim uzunluğunda olan bu yapıda bazı durumlarda iltihaplanma görülebilir. Bu iltihaplanma sonucu kişide karnın sağ alt tarafında ağrı, bulantı ve iştahsızlık gibi durumlar gözlenebilir. Bu iltihaplanma ilerlediğinde halk arasında apandis patlaması denilen durum meydana gelir ve apendiks delinir. Bu durum birçok sıkıntıya neden olabileceğinden cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir. Peki vücudumuzda apendiksin işlevi tam olarak nedir? Herhangi bir işe yarar mı? Bu yapının orijinal ismine baktığımızda adının vermiform appendix olduğunu görürüz. Appendix kelimesi sizlere tanıdık gelebilir. Çünkü birçok kitabın başında ya da sonunda böyle bölümler yer alır. Zira bu kelime Latince ek anlamına gelir. Vermiform kelimesi de solucan şeklinde demektir. Peki bu yapıya neden böyle bir isim verilmiş? Bunu öğrenmek için appendix'in gösterildiği herhangi bir anatomi kitabına bakmanız yeterli. İnce bağırsağın kalın bağırsağa bağlandığı yerde yer alan bu yapıya baktığınızda solucan gibi bir uzantı görürsünüz. İşte bu görünümünden dolayı appendix'e bu isim verilmiştir ve inanın bana adını fazlasıyla hak etmektedir. Bilim insanları uzun yıllar appendix'in aslında bir işe yaramadığını düşünmüşlerdi. Onlara göre bu yapı eski atalarımızdan bize kalan bir mirastı. Belki atalarımızda bir işe yarıyordu ama bu küçük solucanın modern insan için pek bir önemi yoktu. Zaten bilim dünyasına baktığımızda anlayamadığı meseleleri açıklamakta zorlanan bilim insanlarının topuğu evrimsel sürece atmaları geçerli bir taktik olmuştur hep. Söz konusu binlerce yıllık bir mevzu olduğunda meseleyi yorumlamak nedense daha kolay bir hal almaktaydı. Çünkü bu mantık sayesinde bizde herhangi bir işe yaramayan bir parça tabii ki de atalarımızın aktif kullandığı bir yapı olabilirdi. Söz konusu binlerce yıl olduğunda neden olmasındı ki zaten. Günümüzde bile hala olayın böyle olduğunu düşünen insanlar olsa da aslında appendix düşünüldüğü gibi işe yaramayan bir organ değildir. Appendix'in hem fetüste hem de yetişkin bireylerde önemli rolleri bulunmakta. Anne karnındaki gelişimin 11. haftasında fetüsün appendix bölgesinde bazı endokrin hücrelerin bulunduğu gösterilmiş. Bu hücrelerin ürettiği hormonların vücudun iç düzenindeki dengeyi sağlamada önemli roller oynadığı düşünülmekte. Ayrıca bu yapının lenf sistemi ile iyi bir ilişki içinde olduğunu gösteren çalışmalar da var. Örneğin appendix'in B lenfositlerinin olgunlaşmasına katkıda bulunduğu gösterilmiş. B lenfositler virüs, bakteri ve toksinlere karşı antikor oluşturan bağışıklık sisteminin önemli elemanlarından biridir. Appendix ayrıca immunoglobulin A antikorlarının yapım sürecine de katkıda bulunmaktadır. Bu antikorlar mukozal bağışıklık için önemlidir. Özetle appendix bağışıklık sistemiyle oldukça yakın bir ilişki içindedir. Duke Üniversitesi'nden William Parker ve arkadaşları appendix ile ilgili enteresan bir bilgiyi ortaya koymuşlardır. Bildiğiniz üzere bağırsak mikrobiyotamızda birçok bakteri türü yaşamaktadır ve bu canlıların beynimiz ve davranışlarımız üzerine birçok etkisi bulunmakta. Bu bakteri türlerinin bazıları zararlı iken bazıları bizim için oldukça faydalı bakterilerdir. İşte Parker ve ekibine göre appendix'in bir önemi de mikrobiyotamızdaki faydalı bakteriler için sığınılacak bir bölge olmasıdır. Örneğin ishalde olduğu gibi bağırsaklarla ilgili bir sıkıntı olduğunda yararlı bakterilerin tehlike geçene kadar bu bölgeye sığındıkları düşünülmekte. Konuyla ilgili yapılmış olan bir başka çalışma ilginç bir sonucu daha bizimle paylaşır. Mesela şu bakteri türü karın ağrısı, ishal ve ateşe neden olan enfekte edici bir bakteri türüdür. Çalışma bu bakteriyle oluşan enfeksiyonun iyileştikten sonra tekrar ortaya çıkmasının appendix'e alınmış kişilerde normal kişilere göre 4 kat daha fazla görüldüğünü öne sürmektedir. Bir başka istatistik bilgisine göre gelişmiş ülkelerde insanların yaklaşık %6'sında apandisit dediğimiz durum görülmesine rağmen fakir ülkelerde bu durumun görülme riski daha azdır. Sonuç olarak her ne kadar birçok insan bu küçük solucan görünümlü yapının bir işe yaramadığını düşünse de appendiximiz işine gücüne bakmaya devam eder. İşte tam da bu yüzden çok havalı organların anlatılacak çok ilginç hikayeleri olmasına rağmen sizinle bir garip appendixin hikayesini paylaşmak istedim. O nedenle çevrenizdeki insanlar ne zaman size önemsiz biriymişsiniz gibi davransa, karnınızın sağ alt tarafında yer alan bu garip yapının hikayesini aklınıza getirin ve işinize gücünüze bakmaya devam edin.